Dilek Mutfak'tan merhabalar. Bugünkü tarifim vişneli kek. Ben dip prizde vişnelerim vardı. Siz satın da alabilirsiniz marketlerden. Dondurulmuş veya kavanozda olanlardan. Vişne aparatım var böyle. Çekirdeği kolay çıkıyor. Çekirdeklerini çıkarttım vişnelerimin. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Bunun için 4 tane yumurta kabımızın içerisine alıyoruz. 2 su bardağı şeker, toz şeker. Ve bir mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi şekerle yumurtamız böyle kreması bir kıvam aldı. 3 dakika çırptım. Şimdi 1 su bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağından 1 parmak az. Bir su bardağı süt. Vanilin 1 paket. 1 paket de kabartma tozu. İki buçuk su bardağı da un. Ve tekrar çırpıyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar çırpalım. Çırptığımız kek harcımız hazır. ...26 santimlik kalıbımı yağladım. Margarinle biraz un serptim. Altına da pişirme kağıdı koydum. Daha rahat çıkarabilmemiz için. Şimdi harcımızdan biraz döküyoruz. Vişnelerinizin suyunu sıkıp böyle suyuyla atmayalım. Böyle dağıtalım. Suyunu mutlaka sıkın. Tekrar kalan kek harcımızı üstüne döküyoruz. Ve kalan vişnelerimizi tekrardan sularını sıkıp üstüne koyuyoruz.
kek hamurumuzu sulandıracaktır suyunu sıkmazsak. Bakın bir sürü suyu çıkıyor. Önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst fırında, fakat biraz alt tarafa koyun. Üste koymayalım, kekimizin üstü çabuk pişer. 40-45 dakika kadar pişirelim, sonra kürdan testimizi yapalım. Kekimizin üst tarafı pişti. Bakın, ama daha oynuyor. Yumuşak olduğu belli. Onun için şimdi bir püf noktası göstereceğim size. Bir tane tepsimizi üst tarafa koyuyoruz. Çünkü alt daha geç pişecektir. Tekrar pişirmeye bırakıyoruz. Kekimiz pişti. Yaklaşık 1 saattir fırındaydı. 160-170 derecelik. Ama en son kürdan testimizi yapalım yine de. Bakın, hiç kürdana bir şey yapışmıyor. Siz isterseniz borcamda da pişirebilirsiniz. Borcamda altının filan piştiğini görebiliyorsunuz. Soğumaya bırakalım. Yaklaşık 2-3 saat sonra kalıbımızdan çıkaralım. Kekimizi kalıbımızdan çıkardık. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Afiyet olsun. Hoşça kalın.